for today's mission to where we are today. And right now we're getting ready to fly U.S. astronauts from U.S. soil for the first İnşallah. time Merhabalar. in 2011. Tarihi bir gün, tarihi bir yayın. NASA Crew Dragon uzay aracını fırlatmaya hazırlanıyor. Birinci deneme başarısız olmuştu, durdurulmuştu. Bu ikinci deneme. NASA geri sayımı başlattı. Yaklaşık 45-50 dakika var fırlatmanın başlamasına. Biz de burada NASA Crew Dragon aracını fırlatıncaya kadar canlı yayında sizlerle birlikte olacağız kanalımızda. Öncelikle izleyenler, canlı yayında izleyenler, canlı yayından sonra kanalımızda olacak bir yayın. Daha sonra izleyenler hoş geldi kanalımıza. Hem de kanalımıza kadar gelmişken, yanımıza kadar gelmişken abone olmanızı da rica ediyorum. Daha sonraki canlı yayınlarımızda da yine birlikte oluruz. Daha güzel olan olayları paylaşırız yine kanalımızdan. Şimdilik söyleyeceğim, NASA astronotlarını görüyorsunuz. Kabinin kapısı kapandı. NASA astronotları yerlerini aldılar. Bir yandan da NASA nasıl fırlatmanın gerçekleşeceğini tarif ediyor. İki ekrana bölmüş ekranını. Birinde astronotları gösteriyor canlı olarak. Diğerinde de kapsülün nasıl fırlatılacağını parça parça anlatıyor izleyicilerine. Biz de NASA'dan aldığımız görüntüleri sağ olsunlar kendilerine e-mail yazdık. Bize link attılar. Kendi attıkları linkten bu yayını gerçekleştiriyoruz. Bunun için de NASA'ya teşekkür ediyorum. E-mailimize cevap verdiler, link gönderdiler bize. İşte o tarihi uçuşu gerçekleştirecek iki astronottan birisi önde, birisi arkada, ikisini de görüyoruz. Neden tarihi? Bundan bahsetmek istiyorum. Tarihi olay çünkü 2011 yılında Amerika kendi topraklarından insanlı uzay aracı göndermeyi bırakmıştı çünkü bayağı bir kaza yaşadı. İnsan kaybetti bu araçları. Rusya'dan gönderiyordu. Kendi gönderemiyordu Amerikan topraklarından. Rusya'ya muhtaçtı. Rusya'nın Kazakistan'daki tesislerinden Soyuz uzay aracıyla fırlatıyordu astronotlarını uzaya. Bu ilk kez SPACEX'le anlaştı. SPACEX gönderecek Amerikan astronotlarını. Birincisi bu. Kamu özel işbirliği yapıldı. SPACEX özel bir şirket, Elon Musk'ın şirketi. Diğeri de NASA, Amerika'nın ulusal şirketi. İkisinin işbirliği sonucu gerçekleşiyor bu uçuş. Bu açıdan tarihi, kamu özel işbirliği yapılıyor. Bir, ikincisi Amerikan topraklarından uzun süreden beri ilk kez uzay aracında canlı insan gönderilecek uzaya. Teşekkür ederim. Canım benim, sağ olasın Faruk'cum. Yayınımıza katılan değerli efsane yıldızı, sen de hoş geldin. İşte böyle NASA astronotların geçmişteki fotoğraflarını gösteriyor, astronotlarını tanıtıyor. Bu astronotlar Doug Hurley, Bob Behnken. Bunlardan birisi operasyon yöneticisi. Zaten iki kişi var uzay aracının içerisinde. Diğeri de uzay aracının kendi yöneticisi. Yani ikisi de yönetici uzay aracının içinde. İkisi de kendi alanları açısından son derece tecrübeli, 5 yıldır eğitim alan, 5 yıldır bu uçuş için hazırlanan çok özel insanlar. Bayağı bir zamandır eğitimini alıyorlar, bu uçuşa hazırlanıyorlar. NASA bundan sonra zaten Temmuz ayında uzaya yeni bir araç daha gönderecek. Onun ben videosunu yaptığım kanalımda var. Perseverance adını verdi yeni uzay aracına. Perseverance'ı uzaya fırlatacak. Mars'a gönderecek Perseverance'ı.
Mars'ta Jezero kraterine indirecek. 6 aylık bir yolculuk yapacak. Bu uzay aracı da tarihi bir uzay aracı oldu çünkü o bize oldukça büyük heyecanlar yaşatıyor. Helikopter gönderiyor Mars'a. İlk olacak bu, dünya dışı bir alanda bir helikopter uçacak. 1,5 kilo ağırlığında bir özel helikopter tasarladı. Eksi 45 dereceye kadar soğuk havada bile uçabilen çok özel bir helikopter tasarladı. Ben onun videosunu hazırladım, kanalımda var. Hem NASA'nın uzay aracı hem Perseverance aracını tanıtıyorum. Hem de NASA'daki farklı görüntülerin, çok özel görüntülerin fotoğrafları var. Mars'ın çok güzel görüntüleri var videomda. O videoyu da yine kanalımdan izleyebilirsiniz. Şimdilik SpaceX tarihi bir başarı yakalıyor. Tabii ki NASA ile beraber işbirliği yaptı. Gerçekten SpaceX'in biliyorsunuz uydu projesi de var, dünyanın etrafını saran. Starlink projesini duymuşsunuzdur. Starlink projesi kapsamında uydu trenleri gönderiyor uzaya. İşte bu NASA'nın astronotlarından bir tanesiydi az önce. Bu gösterdiği kişi NASA'nın çok değerli astronotlarından bir tanesi. Kendi hayatlarından özel görüntüler de gösteriyorlar. NASA'nın daha önce fırlattığı uzay araçlarından görüntüler eşliğinde geri sayım devam ediyor. Şu anda NASA geri sayıma devam ediyor. Biz de burada sizlerle beraberiz. Umarız sıkılmıyorsunuzdur. Güzel bir yayın oluyor diyebilirim. Pretty special for both of us, though. The way our minds work, it won't be until sort of the mission is complete that you have really a chance to savor it and celebrate it. This is a huge accomplishment for an Air Force flight test engineer to be part deneme aracı patladı. O moralleri bayağı bir bozdu. Ama inşallah bu sefer bu uçuşta bir sıkıntı yaşamayacak. Bu tarihi anı hep birlikte yaşayacağız. Havada bir sıkıntı var. Daha önceki uçuş hava sıkıntısı nedeniyle iptal edilmişti ama bu sefer de hava durumu pek iyi değil. Biraz sıkıntılı. İnşallah bugün de NASA yöneticisi Jim Bridenstine daha önce açıklama yaptı. Bu ilklerin bir baskı yarattığını üzerinde büyük bir baskı yarattığını söylemişti. Bakalım inşallah bir sıkıntı olmaz. Bu tarihi uçuş gerçekleşir. Bu astronotlar ne yapacak? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Yani herkes fırlatıyor ama yalın bir dille, sade bir dille ne yapacaklar uzaya gidip ne yapacaklar? İşte uzay istasyonuyla buluşacaklar. NASA'nın uzay istasyonu var. Araç uzaya fırlatıldıktan sonra bu astronotlar hiçbir şey yapmayacak. Ta bu Crew Dragon uzay aracı uzay istasyonuyla buluşacak. Kendi otomatik olarak kenetlenecek uzay istasyonuna. Uzay istasyonuna kenetlendikten sonra ikisi de hem uzay istasyonu hem de Crew Dragon aracı kapılarını karşılıklı açacaklar. Bu iki astronot uzay istasyonuna gidecek. Oraya yeni teknoloji götürüyorlar. O teknolojiyi götürecekler uzay istasyonuna. Daha sonra oradaki görevlerini tamamladıktan sonra aynı kapıdan kendi Crew Dragon uzay aracına binecekler ve uzay istasyonundan ayrılacaklar. Bu araç geriye düşecek. Düşüş esnasında paraşütlerini açıp yavaşlayacak ve böylelikle dünyaya geri dönüş sağlanmış olacak. Planlanan, yürütülen çalışma böyle. Hem bu çalışmanın son derece tarihi olması hem de daha sonra uzaya fırlatılacak Perseverance aracı gerçekten dünya tarihi için çok önemli olaylar. Şu anda Amerika'nın bunu bugüne kadar
Rusya'nın yanında Rusya ile beraber yapıyordu. Rusya'dan destek alıyordu Soyuz uzay aracından. SpaceX oldukça geliştirdi tabii uzay aracını. Falcon 9 roketiyle fırlatılacak. SpaceX'in bu Falcon 9 roketinin gücünü göstermek için daha önce gücünü göstermek açısındandı o. Şimdi işte bu Falcon 9 roketi oldukça güçlendirildi tabii. Bu Crew Dragon kapsülünü Falcon 9 roketi taşıyacak. Uzaya ulaştırmış olacak. Elon Musk bir büyük başarıya daha imza atmış olacak. Bu da tabii ki özel şirketlerin de önünü açacak eğer başarılı olursa SpaceX. Bu SpaceX'ten yana çok daha önemli benim için. Çünkü eğer bu uçuş gerçekten başarılı olursa özel şirketlerin bu konudaki önü açılmış olacak. Tabii ki onlar çok büyük önem veriyor o açıdan. Bu uçuşun başarılı olması açısından. Son derece önemli tabii SpaceX açısından. NASA içinde önemini anlatmıştım biraz önce. NASA içinde Amerikan topraklarından uzun bir aradan sonra ilk kez insanlı uçuş gerçekleştirmiş olacak. Çok önemli veriyorlar. Konuşmalarında ben şu an NASA'nın sesini vermiyorum yayına. Konuşmalarından sürekli buna vurgu yapıyorlar. İşte Amerikan topraklarından havalanacağını, insanlı araç göndereceklerini sürekli buna vurgu yapıyorlar. Bütün konuşmalarında özellikle bunları vurgulamadan geçmiyorlar. Evet. Astronotların daha önceki hazırlık aşamalarından görüntülerle NASA yayını devam ediyor. Sanıyorum bu araçta NASA astronotlarının geldiği araçlar. A very touching moment. Incredible to be able to watch these moments. And as they got into their Teslas, we got to watch them ride all the way to the pad, and we got some great footage there. And as you can see on your screen, this is some playback from earlier of them getting into those Teslas, about to make that drive down to the pad. And once they got to the pad, they did take a minute, entered. And there you can see on your screen as they're coming through the crew access arm, entering the white room right before they are able to ingress into the vehicle there. Astronotların bu görevleri yaklaşık 1 ay ile 4 ay arasında sürmesi planlandı. En erken 1 ay, en geç 4 ay sonra. Normalde bu uçuşlar 6 ay sürüyordu. 6 ay kalıyorlardı görevler için. Ama bunun biraz daha erken bitirilmesi planlandı. O yüzden sanıyorum bu uçuş biraz daha erken bitirilecek. Bu arada mesajlarınızı görüyorum. Teşekkür ediyorum. Ekrana yansıyor mu onu bilmiyorum. Görüyor musunuz? Birazdan yorumların ekrana yansıyıp yansımadığını. T-45 minutes will be the internal mission control Hawthorne pole and then the launch director's pole for propellant loading. Benim de böyle bir büyük olayı ilk kez kanalımdan canlı yayınlıyorum. Bu da benim ilk canlı yayınım. Belki hatam olabilir. İnşallah siz de o hataları görmezden gelirsiniz. And then once we reach T-minus 35 minutes, propellant loading for the Falcon 9 will begin. Evet. We got there on Wednesday. We got all the way down to Crew about Dragon 17 minutes before launch before we had to cancel because of weather. Dışını görüyoruz aynı anda iki ayrı kameradan. Conditions have been improving. Dış görünüşünden kapsül oldukça küçük gözükmesine rağmen iç görünüşünden kapsülün aslında ne kadar da büyük olduğunu anlayabiliyoruz.
of the astronauts İki inside astronot da Dragon, just yatay making all of their pozisyonda final preparations. Some close-up views of their suits uçmaya and hazır on the halde displays as they just are strapped in bekliyorlar. and ready for launch. The teams often Bakalım. describe the suits as an extension of that Dragon spacecraft. You can always think of it as a Evet, mini geri sayım spacecraft inside of a spacecraft. aşağıda Got görüyorsunuz. all of the life 54 support, dakika var. everything that they need, just like the capsule This is itself. Ian. Countdown 1, technical pause Yaklaşık complete. No 54 constraints to dakika var proceed into launch fırlatmaya. escape system arming and 54 propellant dakika load. boyunca bir gece geçirmiş olacağız. Bu tarihi heyecanı And birlikte while those yaşamış suits do olacağız. look great, they are also engineered to Tabii bu connect directly into tarihi Dragon's anlardan seats to provide communications, cooling, and the ability to pressurize güzel if bilgilerle de necessary. devam edeceğim. All right, well, we did get the Bu call out güzel that anları the size technical teams on the buradan ground are ready anlatarak for yayınımı launch devam escape arming ettireceğim. and propellant loading. Again, things starting to pick up, things really starting to feel real. Let's jump down real quick. This is excited. I can't sit still right now. It's starting to feel real. Yeah, it's hard to sit still in here, right, Leland? Rocket fuel going through my veins still. I know. It's so awesome when we see them sitting there in their suits. We're less than an hour away now. Evet, bir So yanda far, things look like we SPACEX, might bir make it. We yanda might make it. NASA. So I want to ask you what it was like the first time Çok you put on a space güzel bir when you knew you were görüntü. going to NASA space. ve Oh, that was SpaceX kamu February of 2008. özel We were in işbirliği the ONC building, ve getting the tarihi pumpkin suits on. A little bit different than the SpaceX bir olay fly için bir SpaceX. arada. But it was kind of surreal, you know, and to think that all of these. It took 10 years of training to fly in space. It took me 10 years from when I got in the Corps in 1998 to flying in February of 2008. So it was a long road to get there, but it was so worth it and so sweet. And you know, learning how to use the green apple, the connections for oxygen, for cooling, much different than these suits that we have here with SpaceX. And so it's a lot more complicated to go through that whole series of things that you have to do to make sure you're safe in the suit. But we've evolved, we're ready, and they look so cool and calm and collected in their suits and in the vehicle. They're focusing and getting ready to fly in space. And there's so much excitement around the center. I know, Leland, you've been getting some messages. You got another message from another astronaut. Yeah, Sunny Williams. Okay, so Sunny, She's kind of the best. she's Sunny a is awesome. commercial crew also. She was flying- one of the Yeah. original cadre. She was one of the Right. original 4 who trained with Bob and Doug from the beginning of the commercial crew program. and she's one of my classmates. Look at her there. What is she wearing? She is. Hey, The Sunny. meatball. No, she had the worm one on Wednesday, so she wore the meatball today. So And a sürerken Starliner in the not too diğer distant yandan future. So really glad she's watching and showing NASA some love. astronotlarının So kapsülün thanks a lot, içinde. Sunny, for sending İşte that bu da note. kapsülün, And again, we're looking at a live view yakın of çekim the Crew görüntüsü. Dragon on top of a Falcon 9 rocket. You can see the SpaceX'in two-axis arm to the right of your screen. Falcon That's 9 the roketi hallway that ve Bob and Doug ucundaki walked down to get into the Crew White Dragon Room, which is the kapsülü. last place we saw İşte them bu standing up uzay before they climbed istasyonuyla inside Dragon. kenetlenecek olan And kapsül again, a diğer wider shot there, parça Launch Complex 39A, uzay boşluğunda where we are ayrılacak inside of an yakıt hour bittikten from sonra liftoff, and I think we're just a couple ve minutes sadece o away from kapsül the uzay pull we're istasyonuna going to hear before kenetlenmiş they start olacak. propellant load. Again, a 2-stage rocket there. And gosh, you guys, the weather looks not that bad. I mean, obviously that is not an official forecast, but it doesn't look quite as Yaklaşık bad as it did Wednesday. We've got a 50 little bit better dakika sonra odds. So there's the countdown clock. We're Falcon 9 roketinin ateşlendiğini, içinde 2 canlı astronotla birlikte uzaya fırlatıldığını izleyeceğiz. Uçuş Florida'dan gerçekleşiyor. Florida'da Kennedy Uzay Merkezi'nden gerçekleştiriliyor. Birinci uçuşa, daha önceki uçuşa Trump da gelmişti, izlemişti. Bugün NASA göstermedi şu ana kadar. Başka herhangi bir yerden de görmedim. Trump geldi mi bilmiyorum. Ama ilk uçuşa uçuşu izlemeye gelmişti sanıyorum. Buna da gelmiştir büyük ihtimalle. Oldukça büyük de bir izleyici kitlesi vardı
izlemek için, Falcon 9 roketinin kalkışını izlemek için bayağı bir kalabalık da vardı o gün. Tabii büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Özellikle sosyal medyadan takip edenler Türkiye'den Barış Özcan'dan takip ediyorlar. Tabii ki Barış Özcan bu işin piri. 3 saatlik bir canlı yayın geçiş. Canlı yayından sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. İptal edilmesi sebebiyle. Şimdi aynı astronotların uzaya fırlatıldığını izlemek, tarih ana şahitlik etmek istiyoruz. İnşallah biz de Türkiye'den bunları başarırız, biz de böyle yaşarız. Gıpta ederek izliyoruz. İnşallah bizim de böyle uzaya fırlatılan roketler yapan şirketlerimiz, gücümüz, yetiştirdiğimiz astronotlar olabilir. Tabii daha önce de yayınlarımda söylemiştim, videolarımda, gençleri, özellikle gençleri bilime, teknolojiye, ilgiye, alakaya davet ediyorum. Gençlerin bilime, teknolojiye yönlenmesini özellikle istirham ediyorum, rica ediyorum. Görüyorsunuz, bilim çok önemli. Şu yaşadığımız pandemi dönemi, sıkıntılı dönem, bütün bunları içerisinde tabii Amerika başka sıkıntılar da yaşıyor şu anda. Ama onların içerisinde bu olay bize nefes aldıracak adeta. Güzel bir olay gerçekleşmiş olacak. Sadece Amerika'nın adına değil, dünyanın geleceği adına da hayırlı olmasını diliyoruz tabii ki. İnşallah teknoloji ve bilim doğru yönde kullanıldığı zaman çok doğru şeyler. Bu teknolojinin bu kadar gelişmesinin de doğru yönde, dürüstçe kullanılması her zaman insanlık için, insanlığın tüm bireyleri için çok faydalı sonuçlar verecek mutlaka hepimiz için. Son 45 dakikaya giderken heyecanımız da yükseliyor. Astronotlar da sakinleşti. Ufak tefek ayarlarla uğraşıyordu Falcon 9 roketinin içinde, Crew Dragon kapsülünde astronotlar. Onlar da vakit yaklaştıkça heyecanlandılar artık. You also heard the direction, T-45 minutes to prepare for retract of the crew arm. As we hear more discussion, we'll stop and let the altitude balloons show that conditions are acceptable. The red weather conditions have cleared up, the last one being cumulus clouds. And the probability of violation is set at 30% right now. So that's 70% chance of good weather. We're continuing to watch. There is about a less than 10% chance of lightning. We're also watching the abort corridor off of the Atlantic coast. In case, for example, at stage separation, Dragon had to abort into the ocean. The conditions there are acceptable. There has not been lightning lately. The weather, winds are good. Light rain, it is go. But özellikle sizlerle ses konusunda sıkıntı yaşamamak için NASA'nın sesini daha kısık olarak veriyorum yayına ki muhabbet edelim, biz birlikte olalım. Evet, aynen öyle. Biz de burada heyecanla bekliyoruz. Launch control immediately abort the launch auto sequence and proceed to the launch abort auto sequence. Operators also advise launch director whether structural break or fire is imminent or occurring for Dragon manual escape flight rules. A reminder on fire alarm instructions. In the event of a fire alarm, key operators previously briefed will remain at their post while the alarm is evaluated. In the event that personal safety is threatened, evacuate to the south-facing emergency exit, which leads directly outside. At this time, weather is go for launch. Evet, Falcon 9 roketinin üzerinden aşağı doğru çekilen görüntüleri izliyoruz şu anda.
SpaceX launch director is given the final, and we will be beginning propellant loading at T-minus 35 minutes. So right now at Falcon 9, we're ready to get into propellant loading. Dragon, crew, getting configured, set up. The arm is pulling away. The range is go for launch. They continue to monitor the air and the sea space. Everything looks good. And we finally have gotten green across the board on the weather conditions, but we can't take a deep breath quite yet. We're going to have to watch the weather all the way down to T0, both here at Kennedy Space Center and out in the Atlantic in the abort zones. Now earlier, son 43 and around dakika the world, bitmek üzere. we'd like to know, is this your first time watching a launch live, not counting Hep Wednesday? beraber And if not, how many have you seen before? Tell us using the hashtag LaunchAmerica Falcon from your 9 favorite roketini social Crew media Dragon platform. kapsülünden And with that, at T-minus uzaya 42 çıkarken minutes, görmek 50 istiyoruz. seconds, conditions are go, and we are counting down for an on-time launch. Let's send it back Dragon over to in Kennedy position for Space flight. Center as the action begins to pick up on the pad. Dragon, SpaceX, you are go for Section 7, close visors and arm launch escape system. We will put Section 7 in work, visors come and close. All right, the countdown clock is continuing to tick. My heart is continuing to beat 5 million beats a second, and we are getting so close. SpaceX Dragon in 7.2, visors are closed. We're arming launch escape system. Copy. And as you just heard, the crew is arming the launch escape Evet, system. izlediğimiz That is one of astronotlar the absolute Doug last Hurley, big milestones Bob Behnken. prior to liftoff, other than nominal Falcon operation. İkisi de son derece tecrübeli. Birisi 49 yaşında, birisi 53 yaşında. So just a minute ago, we 5 saw yıldır the crew access arm bu retract. uçuşa And obviously, hazırlanan we just heard son on the derece comms, tecrübeli Bob and astronotlar. Doug getting ready to arm the launch escape system, and so that is something that protects them all the way to orbit. So when fueling starts at about T-minus Bu 35 görev için minutes, so ikinci kez just over kapsülün 6 içine minutes from girdiler, now, yerlerini they will have aldılar. the capability to abort, to separate from Falcon 9 either on the pad or even after liftoff. That's a critical safety capability. And we are going to go over to Hawthorne now to take us through these next minutes. Jesse? Section, switch in to nitrogen. Switch in to nitrogen. We did hear Geçen, that call out that they are arming the launch ilk uçuş escape denemesi, system, so very exciting. SpaceX has 16 designed dakika kala Crew durdurulmuştu. Dragon and Falcon 9 to be the Bu arada safest kendimi görüntümü biraz aşağı almak istiyorum system çünkü ever orada sizi flown. engellemek So istemiyorum. we brought back Nick Picone, şöyle SpaceX's Nick Picone, to talk more about sanıyorum this daha iyi again. olacak. Thanks for coming back and joining us today, Nick. Hey, Jesse. Happy to be here. Still monitoring the launch here with our recovery and ground operations teams. Awesome. And Nick was our mission manager for, just give us a brief summary today for those Bazen that are joining astronotların today. görüntülerini, So the bazen launch NASA escape system again çalışanlarının, is NASA our yöneticilerinin ultimate safety düşüncelerini, feature bu to keep uçuşa Bob nasıl and Doug safe hazırlandıkları in the yönünde event of a major Falcon açıklamalarını meltdown on the pad. The ekranlara system is designed getiriyor. to Onların konuşmalarını automatically fire aktarıyor. Bu either konuşmaları vehicle detects a tabii dangerous condition developing. If that happens, Türkçe'ye Dragon çevirip uses size aktarmak Super Draco engines to çok push the zaman capsule out of the alacak, way çok to can a safe sıkıcı distance olacağını away düşündüğüm from için this Falcon. sesini yayına çok fazla vermedim. Ben critical. anlatmak istedim. Keeps the Son crew safe. derece yalın, basit bir And dille, we're hepimizin now anlayacağı active on seviyede pad with it. anlatıyorum. NASA'nın And as you yayını mentioned, the launch escape verseydim system allows çok daha the sıkıcı olabilirdi. Dragon Bunun to separate zaten and get away from the her vehicle. taraftan I believe izleyebilirdiniz it bu goes yayını. into the Pek bir ocean. anlamı What olmazdı happens canlı after it yayınlamanın o zaman. lands safely in the Böyle ocean? karşılıklı hem Correct. So sohbet for most of içerisinde our hem failure modes, the successful anlatarak end state is izlemenin Dragon daha keyifli deploying olacağını parachutes, düşündüm. splashing down safely in the Bir ocean. yandan da But since the son launch 40 escape can dakikanın happen altına vehicles on düştük. the Son pad 39 right where it's dakikaya in orbit, giriyoruz. it could be splashing down Falcon right off the 9 coast of Cape roketinin Canaveral. It could be ateşlenmesi splashing için down thousands of miles away gerçekten in the North gittikçe Atlantic. heyecan If that artıyor. happens, to make sure we can get to Bob and Doug as quickly as possible, the Space Force's 45th Space Wing, Task Force 45, has pararescue teams staged and ready all around the world, ready to drop in and rescue Bob and Doug as soon as possible.
And you mentioned that the launch escape system will keep them Daha safe önce all the way şunu up to orbit. anlatmak istiyorum. Daha önce ben sosyal medya hesaplarımdan 15-22 olarak size duyurmuştum uçuşu. Tabii bu Amerikan saatiyle gerçekleşecek saatiydi. Şu anda Amerika'da bizim de aramızda yaklaşık 6-6,5 saat fark var. Oradaki saat itibarıyla 15-22 olacak. Bizde Türkiye saatiyle yaklaşık 22-22-10 civarı sanıyorum denk gelecek. Sosyal medya hesaplarımdan Türkiye saatiyle de saat kaçta yayın yapacağımı paylaşmıştım. So we have those two identical ships, one in the Atlantic, one in the Gulf of Mexico. And our space operations team can redirect the spacecraft to go to whichever site is the safest option for the crew at that time. And with the vehicle, in almost any scenario, it sounds like the vehicle will land into the ocean. And that's it may look like a gentle landing into the ocean, but it's a pretty dynamic air for something like that, especially with so many different scenarios that could happen. Onların heyecanını da duyun istiyorum. O yüzden çok fazla kısmadım. Bu arada Donald Trump ve Mike Pence daha önceki uçuş için açıklama yapmışlardı. O açıklamalarında bu uçuştan dolayı gurur duydukları yönünde açıklama yapmışlardı. Onu da yayında söylemiş olalım. O ilk uçuşa 16 dakika kala durdurulması tabii bir sürü kişide son derece kısa bir zaman, tabii neredeyse durdurulması imkansız bir aşamaya gelmişken durdurulması herkeste büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Bir yandan onun da heyecanını yaşıyoruz. İnşallah öyle bir sıkıntı olmaz. Çünkü süre gittikçe azalıyor. 36 dakikamız kaldı. Geri sayımımız sürüyor. 16 dakikanın altına düşeriz. Bu sefer geri dönüş olmaz. Falcon 9 roketinin fırlatıldığını görürüz. Onun heyecanıyla canlı yayındayız. Beraberiz. NASA çalışanlarının da heyecanları yüzlerinden belli oluyor. Benim dikkatimi de daha önceki canlı yayında NASA astronotları son derece hareketliydi. Bu sefer biraz daha durgunlar. Onlarda da mı heyecan oluştu acaba? Fırlatılacak mı, fırlatılmayacak mı? Biliyorsunuz hava şartlarının zor olması, kötü olması. Bak buradan daha net görüyoruz hava durumunu. Gerçekten de biraz sıkıntı var gibi. Bulutlu bir hava var. Bu Falcon 9 roketinin ateşlenmesi için bir risk oluşturur mu? Tabii bunun değerlendirilmesi yapılmıştır mutlaka. Bizim için önemli olan inşallah bir sıkıntı oluşturmaz ve çok güzel bir görüntü görüyorsunuz bu arada. Florida'dan NASA'nın son derece hazır halde bir sürü açıdan son 35 dakikayı ekrana getiriyor bu arada canlı yayında. Geri sayım sürüyor. Son derece farklı açılar. All right, so that bipropellant system feeds all of the engines on Dragon. So Dragon has 12 service section engines in each, so there's 3 in each quad, 3, 3, 3, and 3. Eğer uzay aracı bugün fırlatılırsa bu uzay aracının uzay istasyonuna ulaşmasının 19 saat süreceği tahmin ediliyor. Bu arada Crew Dragon kapsülünün küçük bir prototipi de SPACEX çalışanlarının ellerinde. Now, you probably remember, let's see, a Mercury, Apollo, Soyuz, they have that big pointy tower on top. That's the launch escape system for those vehicles. It's actually just another rocket on top of the spaceship.
that lifts the vehicle off. Crew Dragon In the kapsülün case içinde of yolculuk Dragon, our yapacak escape system is astronotlar integrated into the bu vehicle sürede completely. And kapsülün so that's içindeki one, just better from sistemleri one less thing you have to kontrolünü de jettison every single flight. tam anlamıyla But it also allows us çözmüş to have olacak escape astronotlar. capability from the pad before T0 all the way Yaklaşık to orbit. And so even uzay at the very istasyonunda last minute, if we needed to get off 1 of ila stage 4 2 ay arasında while bir we're in zaman space, we could kalmaları actually bekleniyor. escape to orbit. So Dönüşleri de that's son the derece escape heyecanlı system oluyor. Tabii büyük for little bir baby başarı dragon. uzaya insan gönderip sonra da onu başarıyla geri indirmek, görülmeye değer anlar yaşanıyor. Gerçekten. Eğer bir gün imkan olursa bu uzay kapsülünün geri dönüşünü de buradan canlı yayınlamak istiyorum. Çünkü o çok daha heyecanlı. O astronotların aylarca uzayda kalıp daha sonra dünyaya dönüp sevdikleriyle buluşması inanılmaz güzel görüntüler yaşanıyor. Eğer bir gün fırsat olursa ki bu canlı yayında da zaten ilk canlı yayınımızı yapmış olduk. Son derece de tahmin edersiniz iyi gidiyoruz. Böyle canlı yayınlara devam ederiz. Daha güzel şeyleri ekranlara getiririz kanalımızdan. Böylece eğer bu evet aynen öyle. Uzay istasyonuna ulaşmaları 19 saat sürecek. Çok uzun bir süre değil. Eğer bu başarılı olursa Hurley ve Benkin'in yolculukları SpaceX, NASA bu misyonda başarılı olursa Ağustos ya da Eylül aylarında bir fırlatma daha gerçekleştirilecek. Densified means it is kept much colder than typical for launch vehicles. Bu arada Boeing şirketinin de NASA ile sözleşme yaptığını duyuyoruz. Boeing şirketi de yine NASA ile çalışmaya başlayacak. Tabii bu SpaceX'in bu başarısı bu uçuşa çok bağlı. Eğer bu uçuşta başarı sağlanırsa bu kamu özel sektör işbirliğinin önü açılmış olacak. Bu açıdan da tarihi. Yani büyük bir başarı kazanılmış olacak. Neden? Amerika için çok önemli. Şu açıdan da çok önemli. Yaklaşık 85 bin dolar veriyor bir astronot başına Rusya'ya. Amerika. İşte 2 astronot fırlattığı zaman 170 bin dolar civarında sırf astronot ücreti ödüyor Rusya'ya. Soyuz uzay aracına 2 astronotunu uzaya fırlatması için maliyetli, çok maliyetli işler, kolay işler değil. 2 astronotu uzaya fırlatması için 170 bin dolar veriyor. Tabii SpaceX fırlattığı zaman çok daha uygun maliyetler Amerikan topraklarından fırlatacak. Hem NASA açısından maliyeti düşürmek için hem de Amerikan topraklarından uzaya canlı astronot göndermesi açısından çok önemli. Önü açılmış olacak resmen. Hem maliyetleri düşmüş olacak. Bu çok önemli tabii. Sürekli bu işi sürdürülebilir olması, bu denemelerin, bu işlerin gerçekleşmesi çok kolay işler değil. Bu açıdan edecek dünyanın ilerlemesi, gelişmesi açısından tarihi anlar diyoruz. İşte bu sebeplerden dolayı diyoruz. Kolay değil. İnsan gönderiyorsunuz uzaya ve onu başarıyla geri getiriyorsunuz. Kolay işler değil. Maliyeti var. Can var. Teknoloji, bilim ne kadar kıymetli, ne kadar değerli, bütün bunları görmüş oluyoruz. O yüzden başarılı olmasını ben şahsen kendim istiyorum ki bu çalışmaların hepsinin önü açılmış olacak eğer başarılı olursa. Bu arada son 30 dakikanın da altına düştük. Son 28 dakikaya geldik. Gittikçe heyecanlanıyoruz.
NASA çalışanları da yerlerini almış. SpaceX çalışanları da heyecanla sürenin dolmasını, fırlatılmanın gerçekleşmesini bekliyorlar. Herkes yerli yerinde. Bir yandan da işte görüyorsunuz görüntülerde o dünyanın çevresinde dönen uzay istasyonu ve Falcon 9 roketi kırmızı bantın üstündeki bunun için uygun zaman bekleniliyor, ayarlanıyor ve Falcon 9 roketi fırlatıldığında işte o istasyonla buluşma gerçekleşecek ve Crew Dragon kapsülü işte görüyorsunuz ayrılacak ve istasyonla buluşacak, orada kenetlenecek. İstasyona kenetlenecek. Buraya kadar astronotlar hiçbir şey yapmayacak. O kenetleme tamamen otomatik gerçekleşecek. O kenetleme gerçekleşecek ve hem Crew Dragon kapsülünün hem de uzay istasyonunun kapıları açılacak. Astronotlar ondan sonra göreve başlayacak. Oraya kadar her şey otomatik olarak planlanmış. Once captured, a spacecraft then gets attached to a common berthing mechanism, the same type of port that we use to connect each of the modules on the station together. A little bit slower of a process, but the hatches are significantly larger than the docking ports, which makes them perfect for bringing up those really big cargo items. Dragon will spend up to 120 days docked before preparing to perform final system checks and configure the vehicle for undocking. Once the automated undocking sequence is complete, Dragon will complete two departure burns using its Draco engines, pushing it away from the space station. Araçlarında kazalar yaşamıştı. Deorbit entry and landing. Ondan beri which is going to cover all the operations insanlı uçuşlara son vermişti. Yaklaşık 2011 yılından beri 8-9 yıldır bu uçuşları yapmıyordu. Bu açıdan da çok önemli. Yeniden insanlı uçuşlara SpaceX ile beraber başlatıyor. Bu da Crew Dragon kapsülünün geri dönüşünün So we are 26 minutes away from launch. Fueling of Falcon 9 is continuing. Let's check in one more time down with team at Kennedy. Murray? All right, thanks, Dan. We are so pumped right now because things have cleared up and it looks like we might actually do this today. If you're just joining us, we are now 25 minutes, 46 seconds and counting from the first launch of astronauts to the International Space Station from U.S. soil in 9 years. This will mark the beginning of a new era where more people will be able to fly to space than ever before. And we want to share with you the results of a poll we asked a little earlier. If you could go to the moon, that's not where the astronauts are going today, they're going to the space station, but if you could go to the moon, would you rather visit the South Pole, where no one has been before, or the Apollo 11 landing site? And it was a pretty even split. Son derece güzel görüntüler 46% of you say you would go to the moon's south pole, and 54% of you would go to the Apollo 11 landing site. I kind of side with the Apollo 11 landing site because I'm a history buff and I want to see where Neil Armstrong and Buzz Aldrin set foot. So I don't know. What do you guys think? Lauren, which place would you go? I'm with you on that one. And I would love to go see that flag there and those footsteps, those footprints there. Still be there, right? There's no wind there. Still be there. Leland, how about you? I think I'm with both of you because it's just like, the meatball, the classic. İki astronot Going to the classic yetiştirdi bu uçuş için NASA. All of it started. That's where all that inspiration came, even though I was an antenna engineer, not seeing it. 49, diğeri 53 yaşında. That's history. 5 yıl eğitim verdi bu görev için. İstiyor hem NASA hem SpaceX, Elon Musk. Less than 25 minutes to go to hear. I'm sure things are heating up online. Hey, Marie, I mean, you're completely right. Now that we have that go for launch, people are on the edge of their seat right now waiting on this historic moment to take flight. As you can see, photos are still coming in of just everyone around the country showing their excitement for this launch. And it's really a touching thing to see how everyone's kept this excitement going from Wednesday's first attempt. So we just took a look at numbers, and we are now over 3 million people tuning in for this historic launch. And so, for me personally, I just want to wish Bob and Doug the best of luck. This will be my own first time watching humans lift off to space
from the United States, and it's just going to be a super emotional moment. For that, Marie, back Tabii to you onlar and da Kennedy bu for these gururu last yaşıyorlar. minutes before launch. Eşleriyle, All dostlarıyla, right, thanks, Tahira. akrabalarıyla And Leland, we've got paylaşıyorlar. 23 minutes and some change Tabii to onlar go. için de What çok do you büyük think sevinç, Bob and çok Doug are büyük feeling mutluluk. right now? Böyle bir olayın içerisinde they're olmak. very calm, cool, and collected as test pilots, but I think they're thinking about what are the steps they have to take if a malfunction or something happens. So the nominal stuff is all kind of automated, but if something happens where they have to intervene with those touch screens, that's what they're thinking. And we're just inside 23 minutes now. So on Wednesday, we were 5 minutes further in the countdown when we heard that call to scrub, and the weather was still very touch and go at this point on Wednesday. But today, at least for right now, I don't want to jinx it. I'm afraid to even say it out loud, but it looks better. Hazır olduğumuzda fırlatacağız diye açıklama yapmıştı. It feels like I'm feeling it a lot more than I did on Wednesday. And, you know, speaking of Bob and Doug and them being really calm and cool and collected, having had the opportunity to be in meetings with them and to watch them train, I have to say, and to all of my friends who work with them every single day, the feedback is always just what great people they are. Right. And just how, not just bright and sharp they are, but just good people. Right. And around the office, we often refer to them as the dads. The dads? They're the dads. They're dads. They are dads, and we've met their families. Geri sayım ekranı sürüyor. 21 dakika bu açıya konulmuş. Son derece güzel bir açıdan. Tabii oradan izleyiciler de o alana alınmış. Oradan hem izlemeleri hem geri sayımı görebilmeleri için son derece güzel bir yer seçilmiş. Hey Marie, the space Heyecan station verici tabii here orada olmak. is focused. All eyes are on the system checks that are happening across the board, and we're listening in as we close in on launch. And I can tell you that things are looking very good. Chris Cassidy will be watching from the International Space Station right now, flying over the Pacific Ocean and heading to cross right over the launch pad. We might even get some good views from the station. Hope to be capturing those. We'll have the launch view and the big screen up front, and everyone's excited to see our two crew members on their way to the International Space Station. But before we get to it, I just want to pass on good luck from the entire flight operations community here in Houston. It's always exciting to be doing something wholly new and history-making with station operations, and we can't wait to see our team members Bob and Doug in low Earth orbit and heading to the International Space Station. That's it from us here in Mission Control Houston. I'll send it back over to the team in Hawthorne for the latest happening there. John. T-minus 20 minutes, 30 seconds. We're continuing the countdown. Şu an size sesim nasıl ulaşıyor bilmiyorum ama inşallah yayında benim sesim size daha iyi geliyor. Yayının sesini çok kısıtlı olarak veriyorum. Biz bize olalım diye. Evet. Şu an Falcon 9 roketinde dumanlar çıkmaya başladı. We did begin propellant load at T-minus 35 minutes. Fuel loading on the second stage, I believe we just had the call out that it is complete. First stage fuel load is continuing, and right now that's a little more than, that's about 60% of the way full. So things are looking good. Second stage is getting ready to begin the liquid oxygen loading. After they finish chilling in the lines that you see on the monitor, they'll begin the load at T-minus 16 minutes and 30 seconds. The range right now is go, ready to support. Weather continues to be go. As we inch our way closer, looks good. Bu kadar geldikten sonra şahitlik etmek istiyoruz. The Dragon mission director and the team there are reporting no issues. They've done their communications checkouts. The crew access arm, as you can see, is retracted away from the spacecraft. The crew is strapped in and they are ready to go. Now final instructions will be going to the crew at T-minus 10 minutes. The crew displays will be configured for launch. And that's set up with astronauts yeniden yanımıza kadar gelmiş, kanalımıza misafir olmuşken onlardan abone olmalarını da rica ediyorum.
Daha sonra yine böyle güzel canlı yayınlarında birlikte olmak için abone olurlarsa sevinirim. Gerekirse bu yayın daha sonra kanalımızda kalacak. Daha sonra izleyecek olan arkadaşlarımdan da abone olarak daha sonraki canlı yayınlarımızda bizimle birlikte olmalarını istiyorum. Abone olursanız da olmasanız da hepinizin canı sağ olsun. Yine de geldiğiniz için, izlediğiniz için teşekkürler. So we're continuing to count down. We are under 18 minutes away from liftoff. Again, it's an instantaneous liftoff at it's going to be 12:22 and 45 seconds here on the West Coast. Yayını yalnız yapmıyorum. Bana yardımcı olan asistanlık görevi yapan oğlum var yanımda. İki oğlum birden bana asistan görevi yapıyorlar. Onlardan bir yandan bilgi alıyorum. Kanalı izleyenler, yorum yapanlar konusunda. Onlara da teşekkür ediyorum. Büyük oğlum Arda ve küçük oğlum Anıl. Onlar da bana asistanlık yapıyorlar bu yayında. Kendilerine teşekkür ediyorum yardımcı oldukları için. It'll continue to coast for about 3 minutes. It'll do a slight attitude adjustment and null out any rate, so make sure it's not in any kind of a spin before they do separation. So that's when the Dragon spacecraft will physically separate from the Falcon 9 vehicle. 16 dakika 45 saniye idi. It's about a 19-hour ride if we launch today on time. Lock load started. We hear the locks. The liquid oxygen load has now started on Bakalım. stage 2. But again, they're going to be doing a series of burns on the way son uphill 16 towards the dakikaya International girdik. Space Station 5, Geçende spread de out over the first 16 hours son or so of their 16 flight dakikada until iptal they get edilmişti. much closer, and it's Şu anda da time son 16 for that dakika. approach and docking. And we are Bu expecting aşamadan that sonra with an inşallah on-time aynı launch to hayal happen kırıklığını today. yaşamayız. That'll be coming tomorrow in the afternoon. All right. Now that we're under 16 minutes away, we have a special guest joining us. I'm going to toss it over to Jesse. Astronotlarda heyecan bastığını görüyoruz buradan. We are T-minus 15 minutes and 45 seconds from liftoff of our second demonstration mission today, and we have the honor of having SpaceX's President and COO, Gwen Shotwell, join us. Thanks, Gwen, for coming out and taking a few minutes to chat with us. Thanks, Jesse. We know you've been on console. How's the countdown been going so far in there? Countdown is clean today, just like it was Wednesday. We did clear the weather hurdles sooner than we did on Wednesday. And the only thing we're watching right now is downrange weather and lightning at the staging location. We will clear that hurdle at T-minus 7 minutes. Falcon 9 roketini gökyüzünde görerek bu başarıyı hep beraber alkışlayarak sonlandıralım. Console for Dragon when it was first making its way to the space station. How does that experience compare to today? Stage 2 locks is on the DPs. So I was nervous then. I stopped getting nervous for launches. Today I'm nervous again. Super nervous. Stomach and throat. Understandable. No, it's a fantastic day today. Daha sonra I'm really excited. The team is pulled together. It's such a professional operation. And when I say team, by the way, I mean SpaceX and NASA. These folks have been working incredibly hard and have done a fantastic job. Yes, and we are all so excited. And we know that you have to get back inside of mission control, but is there anything that you wanted to say before liftoff to NASA and SpaceX? Well, I want to thank NASA, of course, for their generosity and their help with getting to this place. I want to thank all the SpaceXers who have come together to make this moment in history. And I want to thank Elon for hiring me. Heyecanlı yayınlarından anlaşılıyor. Godspeed, Bob and Doug. İki astronot Crew Dragon kapsülünün içinden ve dışından görüntüler. Astronotlar son derece heyecanlı. Dışarıdan görünüşte Crew Dragon kapsülü küçükmüş gibi görünmesine rağmen iç kamerasından ne kadar geniş ve büyük olduğu anlaşılıyor. That should finish up in just about 6 minutes. Fuel is completely loaded on the second stage. That's closed out.
Geri sayım azaldıkça bizim de heyecanımız oldukça yükseliyor. Son 13 dakika diyoruz. Bu son 13 dakika içerisinde de yine Falcon 9 roketiyle ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Kamu özel işbirliği SpaceX firmasıyla Amerika'nın kamu şirketi NASA arasında yapılan protokol, NASA'nın astronotlarını uzaya SpaceX şirketinin Falcon 9 roketi taşıyacak. Falcon 9 roketinin ucundaki Crew Dragon kapsülü Crew Dragon kapsülü uzay istasyonuna kenetlenecek. İşte bu görev için SpaceX şirketiyle anlaştı NASA. SpaceX şirketi bildiğiniz gibi Elon Musk'ın şirketi. İkisi içinde tarihi öneme sahip. Elon Musk için bu NASA ile beraber yaptığı işbirliği onun önünü açacak. Gelecekte kamu özel işbirliğinin önünü açacak. SpaceX'in daha büyük gelişmesi için yeni ufuklar açacak kendisine. Bu açıdan çok önemli. Yani sadece SpaceX değil, işte Boeing de Amerika ile NASA ile anlaşma yapmış. Öncülük edecek bu uçuş. O açıdan tarihi öneme sahip. NASA açısından da son derece önemli. NASA açısından nasıl önemli? Kazalar yaşadıktan sonra insanlık uçuşa son vermişti. Bu uçuşlar için Amerikan topraklarından uzaya insanlı araç fırlatmıyordu. Bu iş için Rusya'nın Soyuz Kırgızistan'daydı sanıyorum. Soyuzlara uzay aracının fırlatıldığı istasyon. Oradan Rusya aracılığıyla astronotlarını uzaya gönderiyordu. Rusya'ya astronot başına $85.000 ödüyordu. 2 astronot için $170.000 oldukça maliyetliydi. Bu iş hem NASA için hem de Amerikan topraklarından bile astronot göndermiyordu. Bu açıdan NASA için çok önemli. İlk kez Amerikan topraklarından uzaya gönderecek astronotlarını uzun aradan sonra içinde insan olan bir kapsülü fırlatmış olacak Amerikan topraklarından. Bu açıdan da tarihi bir fırlatma. NASA açısından da tarihi öneme sahip bu. O yüzden her iki şirketin de çalışanları büyük bir heyecan içerisinde bu ilki yaşamak üzereler. Biz de onların heyecanlarına ortak oluyoruz. Son 9,5 dakikaya girdik. Geri sayım sürüyor ve hep beraber bu roketin fırlatılışını izleyeceğiz. Tabii bu benim de şöyle bir öngörüm var, onu da söylemek istiyorum. Bu teknoloji açısından Rusya'nın gerisinde bir algısı oluşuyordu Amerika'nın. Çünkü Amerikan astronotlarını Soyuz uzay aracı taşıyordu. Bu ona da son vermiş olacak bu uçuş eğer başarıyla noktalanırsa. Hem SpaceX hem NASA bu açıdan da gurur duymuş olacaklar kendileriyle. Son 8,5 dakika. That'll allow us to begin chilling the 9 Merlin 1D turbo pumps on the first stage engine. It'll chambers when we get to engine ignition at T-2 seconds. We don't want to try to run highly chilled liquid oxygen through a warm pump. Fırlatılışını seyredeceğiz birazdan.
and running gas through a high-speed pump is not a good thing. Dakikalar tükenmek bilmiyor resmen. Biz heyecan duydukça süre sanki çok uzunmuş gibi geliyor. Oysa gördüğünüz gibi son 8 dakika. Listening to the SpaceX launch director in the background there. As I mentioned, at T-minus 7 minutes as we start the chill, we will also get into the final topping off of stage 1 fuel, and then the fuel load will complete. Evet. Biz de Falcon 9 roketinin fırlatılması nedeniyle İlk kez canlı yayın yapıyoruz kanalımızdan. Bu kadar önemli. Kesinlikle onlar da çok heyecanlı. Çünkü belli Crew Dragon kapsülünün içinde ayarlara dokunuyorlar. Vakit geçirmeye çalışıyorlar büyük ihtimalle. Heyecanlarını bastırmaya çalışıyorlar daha doğrusu. And now we are topping off first stage fuel, getting ready to finish the fuel load. Liquid oxygen load on first and second stage will continue until the last 3 to 2 minutes of the countdown. Evet. Kennedy Uzay Merkezi'ndeyiz. Amerika'nın Florida eyaletinde Kennedy Uzay Merkezi'ndeyiz. SpaceX şirketinin Falcon 9 roketi uzaya taşıyacak astronotları. Ve böylece son 5 dakikaya 5 dakika 55 saniye. Is complete. Draining back the lines now, so first stage and second stage fuel are complete. Liquid, the cold gas wrapped around the stages as the tank skins are chilled by the densified liquid oxygen, picking up the humidity from the Florida air. It looks like at this moment we're a little more than 90% full on the oxidizer on the first stage, ticking up towards that 80% mark on the second stage. We'll be counting down all the way till about 2 or 3 minutes, as John and I just said, until everything we will be go for launch. Şu an iki astronotun ismine bakıyorum. Robert Benken ve Douglas Hurley. Aracın içindeki NASA astronotları. Pressurizing the Falcon 9 tanks, we're going to open the clamp arm around the second stage and begin to retract the strong back. Hem NASA'nın YouTube kanalı üzerinden hem NASA TV'den canlı yayınlanıyor. Bu yayını yapmak için kapıyı kapatır mısın? Bu yayın için ben e-mail attım. Nereden canlı yayınlayabilirim diye. NASA'nın sitesine e-mail attım. İnanın o kadar ince çalışıyorlar ki o e-mail'e bile cevap verdiler. Teşekkür ediyorum kendilerine. Link gönderdiler. Bu linki kullanarak canlı yayınınızı yapabilirsiniz diye. Ben de o NASA'nın gönderdiği linkle canlı yayınımı yapıyorum. Bu açıdan da bu kadar ince düşündükleri için de kendilerine duyarlar mı bilmiyorum ama teşekkür ediyorum. They have insight directly into Dragon and the Falcon 9. They're able to see where their fuel loading is at, how everything's progressing down with the count. AFTS final setup started. Evet, Robert Benken, NASA astronotu Robert Benken, 49 yaşında. Douglas Hurley, şu an izliyorsunuz. Douglas Hurley 53 yaşında ve araç kaptanı. Yani izlediğiniz aracın içindeki 2 kişiden Crew Dragon kapsülü Falcon 9 roketinden ayrılacak uzaya çıktıktan sonra ve uzay istasyonuyla kenetlenecek olan sadece o kapsül. Geri kalan kısmı uzayda
kapsülden ayrılacak. Son 2,5 dakikaya gidiyoruz. Heyecanımız arttı. Ben bu dakikadan sonra çok fazla konuşmak istemiyorum. Bu güzel görüntüleri birlikte yaşayalım istiyorum. Just a few seconds away from the stage 2 LOX load being complete. It's been almost 9 years since we've been in this position. A lot of work done by thousands of people to get to this point. All our eyes focused on 2 now. Stage 2 LOX load is closed out. Propellant fills are complete. Yağmur var sanıyorum. Dragon is in auto idle. Oldukça kuvvetli bir yağış görüyorum. Stage 2 LOX load complete. All fuel, all oxidizer on Falcon 9. 1 minute 34 seconds to go till launch. Son 1,5 dakikadayız. Geri sayımın son anlarındayız. NASA bu uçuşları ticarileştirmek istedi. SpaceX'e 3 milyar dolar civarında destek verdi. İşte onun sonucunu göreceğiz birazdan. Bütün emeklerin 5 yıllık bir astronot eğitiminin, aylarca çalışmanın nihayetini birazdan hep birlikte izleyeceğiz. Umarım başarılı olur, insanlığın da önü açılır. Böylece geleceğe doğru umutlarımız artar. SpaceX Dragon, we're go for launch. Let's light this candle. 3, 22, 21, 20, 19, 18, 17. Heyecan dorukta geri sayıyoruz beraber. 13, 12, 11, 10, 9. Sesi veriyorum yayına. Ben susuyorum. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA, go SpaceX, Godspeed, Spot and Doug. America has launched. So rises a new era of American spaceflight, and with it the ambitions of a new generation continuing the dream. 20 seconds into flight, stage 1 propulsion is nominal. Plus 30 seconds into this historic mission. Flying crew on board Dragon and Falcon 9, and look at them go! Falcon power telemetry nominal. M1D throttle down. We're throttling down to get ready for the period of maximum dynamic pressure. We're in the throttle bucket. Reports say all systems are go. Vehicle is supersonic. We've exceeded Mach 1 on the Falcon 9. M1D throttle up. We're throttling back up to full power as we're through max Q. Copy 1 Bravo. And we heard that 1 Bravo call out. That's just the second abort zone that they're in. They'll continue to be on this until the first stage has done its job and they switch over to the second. At this point, Bob and Doug pulling about 2.3 Gs, 2.3 times the Earth's gravity, already moving at over 1,500 miles per hour. We've heard the call out for MVAC engine chill. That's getting the MVAC engine ready to light. That'll come at about 2:44 into flight. Right now, everything continuing to look good. Next major event coming up is going to be the triple. We'll have main engine cutoff of the 9 first stage engines, stage separation, and then ignition of the second stage engine to continue to carry astronauts into orbit. We heard we're throttling down the Merlin engines on the first stage.
Eco. Eco. 2 Alpha. Falcon stage separation confirmed. MVAC ignition. We have stage separation confirmed. The first stage beginning its flight back. The second stage being powered by that single Merlin 1D vacuum engine has ignited and is now carrying Bob and Doug into orbit. So they're going to continue under the power of this second stage. Propulsion is nominal. Which will cut off at SECO, or second engine cut off, at about 8 minutes and 44 seconds into today's flight. So a little over 5 minutes to go still on this second stage. You heard the call out to Alpha, so they're now in the longest abort zone that carries them all the way from about North Carolina up the eastern seaboard, almost to Canada. Things looking good though, getting good call outs, nominal propulsion on that second stage. Bob and Doug continuing to make their way into orbit. Dragon SpaceX nominal trajectory. Acquisition of signal in Bermuda. SpaceX Dragon nominal trajectory. All right, here in nominal trajectory, so Dragon pointed in the right direction, continuing to make their flight uphill. Heard acquisition of signal Bermuda. That's one of the other ground stations that they're using to get telemetry and data back from this spacecraft. Stage 2 propulsion is still nominal. A little over 4 minutes, 40 seconds into the flight. Bob and Doug flying at more than 5,600 miles Dragon per hour. SpaceX nominal trajectory. Already almost 200. Evet, sesi alıyorum. Özellikle söylemek istediğim şeyler için. Görüyorsunuz. Crew Dragon kapsülün içinde astronotları Yep, on your right screen, you can see that first stage Ve with the grid fins deployed. It's making its way back to attempt to land on our drone ship. Of course, sesi o I yüzden still aldım. love you today. Kendi sesimi yayına We're just verdim. about a minute, a couple minutes away from the entry burn, and that's where 3 of the İnanılmaz 9 Merlin engines do ignite to help slow the vehicle güzel down görüntüler as it şu an re-enters back into the kapsülün Earth's hem atmosphere. dışından Falcon 9 roketinin dışından dünyaya dönük görüntüleri görüyoruz. Diğer ekranda da Crew Dragon kapsülünün içinden görüntüler görüyoruz. Son derece güzel görüntüler. Tarihi anlar. Evet, şu anda 6 dakika oldu roket fırlatılalı ve dünyanın inanılmaz derecede uzağına vardı bile. Buradan dünyanın görüntülenmesi bile muhteşem. Özellikle o kameraları NASA yayına veriyor. Çok güzel görüntüler, dünyanın çok güzel görüntüleri. Bu arada sosyal medyada düz dünya iddia edenler vardı. Onlar için de bilmiyorum, izleme fırsatları var mı o düz dünyacılar? Eğer izlerse onların görüşlerini de yorumlarda görmek isterim. Ne düşünüyorlar acaba bu görüntüleri gördükten sonra? Biliyorsunuz kendi yaptıkları bir uzay aracıyla fırlatma gerçekleştirmişti. Dünyanın düz olduğunu iddia edenler ve yaşamını kaybetmişti bir kişi. Onu da buradan üzülerek söylemek isterim. Gerçekten işte yayınımız bu muhteşem görüntülerle yaklaşık 7,5 dakikanın sonunda Falcon 9 roketinin dünyadan bu kadar uzaklaşabilmesi, dünyanın bu güzel görüntülerini yollaması muhteşem şeyler. Bilimin, teknolojinin, çalışmanın canlı olarak hala görebiliyoruz.
Crew Dragon kapsülün içinden. Daha sonra bu kapsül o gördüğünüz roketten ayrılacak. Such a cool view on your left screen, seeing Bob and Doug on Dragon. Right now you can see the displays that they are seeing right now themselves. Uzay istasyonuyla buluşacak ve ona kenetlenecek. NASA astronotları görevlerini tamamladıktan sonraki yaklaşık 1 ila 3 ay olması planlanıyor. Bu çalışmanın sonucunda Dünyaya geri dönüş yapacaklar. O geri dönüş çok daha büyük heyecan verici oluyor. O geri dönüşü de yine kanalımdan canlı yayınlamak istiyorum açıkçası. Uzayda aylarca kaldıktan sonra geri dönmek, aileleriyle buluşmak büyük bir heyecan vesilesi oluyor onlar için. Gerçekten görülmeye değer oluyor. Ben yayınıma burada son veriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha sonra izleyenler için bu yayını izlerseniz, kanalıma abone olursanız daha sonraki canlı yayınlarda yine birlikte oluruz diyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Hoşça kalın. And there you can see on your screen, Falcon 9 has landed. This is the first Falcon 9 to carry humans to orbit, so very excited.